UTTS, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, hayatımıza girmeye başladı ve son günlerde hiç olmadığı kadar gündemde. Gerekçe şimdi sizlerle. UTTS için 5 Ekim 2023'te 32.330 sayılı resmi gazetede Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi uygulama genel tebliği yayımlandı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü UTTS'yi kurma ve işletme görevinden sorumlu oldu. Peki UTTS nerede, ne işe yarayacak, ne amaçla kullanılacak? Benzin istasyonlarında yakıt alırken araçların otomatik olarak tanınmasını sağlayacak ve işleme dair bilgilerin takip edilmesiyle vergi usulsüzlüklerinin, kaçaklarının önüne geçilecek. Dolayısıyla devlet diyor ki ben yakıt alanında vergi kaçaklarını önlemek istiyorum. Burada bazı usulsüzlükler yapılıyor. Bunları engellemek istiyorum. O yüzden böyle bir sistem çıkardım ve dahil ettiğim araç grupları, araç sahipleri bu sisteme kayıt olacak. Hangi araç grupları dahil buna? Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan, işte kullanılan araçlar, şirket araçları. Eğer aracınız varsa ancak bu aracı şirket faaliyetlerinde kullanmıyorsanız, aldığınız yakıt fişlerini şirket gideri olarak muhasebeleştirmiyorsanız ve aracınız mevcutta herhangi bir taşıt tanıma sistemine kayıtlı değilse o halde UTTS şimdilik sizi ilgilendirmiyor. Bir kere daha altını çizeyim. Gider göstermiyor olsanız dahi aracınız bir taşıt tanıma sistemine kayıtlıysa sizin de UTTS'ye geçmeniz gerekiyor. Gelecekte UTTS çok daha fazla kişiyi etkileyecek. Çünkü 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren sıfır araçlarında UTTS taktırması gerekecek. Kayıt ve tescil işlemlerini takip eden bir ay içerisinde sıfır araçların UTTS sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ki eğer araç ticari bir araç değilse, bu amaçla kullanılmayacaksa neden bu araca da o dönemde UTTS zorunlu olacak? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü tutarsız bir yaklaşım. Peki sistem nasıl çalışıyor ona bakalım. Nasıl vergi kaybı önlenecek? Önce mevcut sistemi düşünelim. Bugün bir benzin istasyonuna gittiğimizde görevli bizim aracımızın plakasının girişini yapıyor. Ve aldığımız fişte plakamız görünüyor. Yani resmiyette o yakıt o araç için alındı. Ancak şu şekilde usulsüzlük yapanlar var. Plaka girileceği sırada kendi aracının plakasını değil, başka bir aracın plakasını girdirebiliyor. Ve plakasını girdirdiği araçta ticari faaliyetler kapsamında bu benzini gider olarak gösteriyor. Halbuki o benzin o araç için alınmadı. Burada bir usulsüzlük var. Yani şunu düşünün, kendi aracınızın, şirket faaliyetinde kullandığınız aracın plakasını eşinize, dostunuza, çevredekilere söylüyorsunuz. O kişiler de benzin aldıklarında sizin aracınızın plakasına benzin alıyorlar. Tabii bu ne kadar sık yapılıyor bilmiyorum. Peki ne oluyor o fişi aldığında? O fişi söylediğim gibi şirketin giderleri arasına ekliyor. Dolayısıyla şirketin masraflarını yükseltmiş oluyor ve ödeyeceği vergiyi düşürüyor. Hatta bir de fişin üzerinde KDV olduğu için ödeyeceği KDV'yi de düşürüyor. Bu alanda vergiyle alakalı yapılabilecek usulsüzlüklerden birisi bu. Tabii başka noktalarda olabilir ve devlet de bunun tamamını kontrol etmek istiyor. Çünkü yeni sistemde manuel bir giriş söz konusu olmadığı için, her şey otomatik ilerlediği için anlık olarak takip edilebiliyor. Nasıl oluyor derseniz araca bir çip takılıyor ki bu hafta yaşanan tartışmalarda biliyorsunuz o çip üzerinden çıktı. Herkesin konuştuğu o küçük çip. Araca takılan bu kısım TTB, taşıt tanıma birimi olarak isimlendiriliyor. Tabanca üzerinde de bir TTO var, taşıt tanıma okuyucusu. Bu okuyucu TTB'yi algılıyor. Ardından tabanca iletişim modülü denen parçada taşıt tanıma biriminin verisini alıyor, darphaneye iletiyor. Darphaneden onay geliyor. Aracın plakası tabanca iletişim modülü üzerinden yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza aktarılıyor. Ve tüm bilgi kayıt altında takip edilebilir bir işlem gerçekleşmiş oluyor. Devlet vergi toplamak amacıyla attığı bu adımın maliyetini de vatandaştan alıyor. Peki ne kadarlık bir maliyet var? 2025 yılı taşıt tanıma birimi ücreti 1413 lira 72 kuruş. Montaj hizmeti bedeli 912 lira 49 kuruş. Toplam 2326 lira 21 kuruş. Üzerlerine KDV'de geldiğinde 2791 lira 25 kuruş. Milyonlarca aracı düşündüğümüzde milyarlar lira mertebesinde yeni bir ekonomi ortaya çıkıyor. Bu ücret bu senenin ücreti, takip eden yıllarda TÜİK tarafından belirlenen üretici fiyat endeksine göre ücret güncellenecek. Şöyle bir nokta daha var. Aracın sahibi değişirse veya araç satılırsa taşıt tanıma biriminin de değiştirilmesi gerekiyor. Tabii sadece vatandaş masraf yapmayacak, istasyonlar da masraf yapacak. Çünkü az önce bahsettiğim donanımlar, taşıt tanıma birimi dışındaki donanımlar istasyona kurulacak olan donanımlar. Ve her benzin istasyonunun buna katılması gerekiyor. Ben buna dahil olmuyorum diyemiyor. En az bir pompa ünitesinin bir tabancasına tabanca iletişim modülü ve taşıt tanıma okuyucu cihaz
taktırmak zorunda. Eğer istasyonlar burada minimum şartı sağlarsa, sadece çok önemsemezlerse konuyu, bu şekilde benzin alacak araçlar, bu şekilde yakıt alacak araçlar kuyrukta oluşturabilir. O yüzden muhakkak istasyonlarda birden fazla taktıracaktır. Eleştiri konusu olan noktalardan bir tanesi az önce söylediğim o çipin fiyatıydı. Ama ona gelmeden önce aynı konuyla alakalı bir başka noktaya çok kısa değinelim. Bu çipler bir plastik koruyucuyla araca vidalanıyor. Daha doğrusu çipin üstü, o koruyucu kapakta kapatılıyor ve kapak araca vidalanıyor. Tabii aracına bunu vidalatmak istemeyen, bunu eleştiren çok sayıda da vatandaş var. Aracıma neden böyle bir şey yapayım sorusunu ortaya atan. Şimdi araçta oluşabilecek etkiyi bir kenara koyup cepte oluşan etkiye bakalım. Çünkü konu geçen hafta bunun üzerinden tartışıldı. Twitter'da Ömer Ekinci taşıt tanıma biriminin içinde sadece bir RFID çipi olduğunu ve toplu alımda 5000 adet için bu çipin maliyetinin 5,5 lira olduğunu öne sürdü. Başka tweetleri ve iddiaları da vardı fakat en çok konuştuğumuz üzere konu buradan ele alındı. Darphane de bunun üzerine açıklama yaptı ki bu Darphane'nin ilk açıklaması değil. Daha önce bu süreçle ilgili ortaya atılan iddialara yönelik de açıklamaları var ki onlara da bakacağız, onları da değerlendireceğiz. Darphane açıklamasında bu 5 liralık çiplerin otomotiv sektöründe kullanılmadığını, taşıt tanıma birimlerinde kullanılan çiplerin alev sızdırmaz sertifikalı olduğunu, bu çiplerin 8-10 dolarlık bir maliyetinin olduğunu ve diğer parçaların da 7-8 dolar seviyelerinde olduğunu söyledi. Ayrıca bu maliyetler dışında UTTS'nin diğer maliyetleri olduğunu da belirtti. Yatırım, lojistik, stok, finansman, satış, bakım, onarım, garanti ve işletme giderleri. Yani kısaca bu 5 liralık maliyetin, bu iddianın doğru olmadığını beyan etti. Bu ithamların kasıtlı, yanlış olduğunu söyledi. Darphane'nin belirttiği maliyet kalemlerinde uç noktalar alırsak 18 dolar yapıyor. 36 liradan hesaplayalım, 648 lira, düz 650 diyelim. Fakat sadece taşıt tanıma birimi ücreti 1413 lira artı KDV. Dolayısıyla arada büyük bir fark var. Darphane açıklamasında diğer kalemlerden kaynaklı olduğunu söylüyor ama o kalemlere dair detay bir bilgi yok. O kalemlere dair hesabı da açıklasalar bu işi bilen birileri evet bu doğrudur, değildir yorumunu belki yapabilir. Yani bu diğer kalemler bunu bu kadar yükseltir mi? Burası artık tartışma konusu. O nedenle de vatandaşı bunun adil bir tutar olduğuna inandırmanın yolu kalem kalem en ince ayrıntısına kadar açıklamaktan geçiyor. Sonuçta bir tarafında özel sektörde olsa kamunun bir projesinden bahsediyoruz. O zaman insanlar da neye ne ödeyeceğini bilmek istiyor elbette. Projenin asıl sahibi Darphane olduğuna göre, kamu olduğuna göre kamunun kendisi de detayı bilmek istiyor. Bu bir şeffaflık meselesi ve şeffaflık sunulması gereken bir diğer noktaya gelelim. Darphane 8 Aralık 2024 tarihinde yaptığı bir diğer açıklamada akaryakıt sektöründeki usulsüzlüklerden, fiş fatura kaynaklı usulsüzlüklerden dolayı 995 milyar liralık kayıp olduğunu söylüyor. UTTS ile bunun önlenmek istendiğini söyledik. Ancak bu 995 milyar lira neye dayanarak hesaplandı? Nasıl bu değer ortaya çıkarıldı? Onun hakkında bizim yine vatandaş olarak bir bilgimiz yok. Burada 300 milyar da yazabilirdi. 3 trilyon lira da yazabilirdi. Ama bunu birilerinin çıkıp eleştirebilmesi için, evet bu hakikaten böyledir ve bu projede dolayısıyla gereklidir diyebilmesi için, alanında bu konuya vakıf olan kişilerin bu yorumları yapabilmesi için bu hesapların nasıl yapıldığını görüyor olması gerekiyor. Ama şu anda sadece bize beyan edilen tutar hakkında bilgimiz var. Bu şu açıdan da önemli. Bu hesaplamalar yapılırken bir hata dahi yapılmış olabilir. Bu bilgiler açık olarak paylaşılsa dışarıdan bakan bir gözler böyle bir hatanın olup olmadığını da gözlemleme fırsatına sahip oluyor. Ve varsa da bunu tenkit edebiliyor, dile getirebiliyor, ilgili kuruma, kuruluşa iletebiliyor. Ancak Türkiye'de böyle işlemiyor. Yani devletin bu adımları atarak vatandaşına saygısını göstermesi gerekiyor. Sizin için bu sistemi getiriyorum diyebilmesi gerekiyor. Herhangi bir grup için değil, herhangi başka bir kişinin, kurumun menfaati için değil, vatandaş için. Bunu hissettirmesi gerekiyor. Bu videoyu hazırlarken UTTS için yapılmış olan siteyi inceledim. Site aslında gayet güzel bir site ve birçok konuyla alakalı sitede bilgi var. İlgili dokümanlar var, her şeyin en ince detayına kadar ücretleri var. Bu süreç için bir mobil uygulama geliştirilmiş, bunların bağlantıları var, sık sorulan sorular var. Yani aracına UTS taktıracaklar için süreç son derece kolaylaştırılmış görünüyor. Uygulamada gerçekten nasıldır? Taktıranlar bir sıkıntı çekiyor mu bilmiyorum ama süreci ideal bir hale getirmişler gibi görünüyor. Burada hakkı teslim etmek gerek. Ama bu bahsettiğim konular çok kritik konular ve bu en kritik konularda da biz vatandaş olarak
bilgi sahibi olmak isteriz. Şu da var. Birçok kişi belki umursamıyordur bile ama gelen serzenişleri duyduğumuzda, yani ben niye buna para ödüyorum serzenişini duyduğumuzda aslında halkın bunu önemsediğini anlayabiliyoruz. Bu bilgileri o platformda paylaşsalar belki girip 1000 kişi bile bakmayacak. 85 milyon kişinin yer aldığı bir ülkede, ama bir kişi mesela çıkıp halka bir şey aktarmak istediğinde bakıyor ve diyor ki ben baktım ama orada bu bilgi yok. İşte bu bir problem. Şeffaflık konusu sorgulanır hale geliyor. Eksik olan tek bilgi şu ana kadar konuştuklarımız değil. Birazdan bazı örnekler göreceğiz yine. Geçelim bir başka başlığa. Bu da çok tartışıldı aslında. UTTS ile İsrail ilişkisi var mı? Özellikle Turpak üzerinden bir ilişkilendirme yapıldı. Yine bahsettiğim tweet'i atan Ömer Ekinci'nin bu konuyla alakalı da tweet'i vardı. Darphane 4 Şubat 2025 tarihli açıklamada Turpak isimli firmayla genel müdürlüğün hiçbir işbirliğinin olmadığını, Turpak'ın taşıt tanıma birimi montaj işinde faaliyet gösteren 213 firmadan sadece biri olduğunu beyan etmiş. Bu firmaların da daha önce belirlenen kriterlere, kılavuzlara göre seçildiğini ifade etmiş ki bu kriterler, kılavuzlarda yine sayfalarında yayınlanıyor. Mesela bu bir şeffaflık örneği. Ama diyorum ya, şeffaflık bütün alanlarda yok. Bazı alanlarda var. Esas sorgulamaya temel teşkil eden alanlarda da o şeffaflık olmalı. O olduğu takdirde biz şunu düşüneceğiz. Evet, aklımızdaki bütün soru işaretleri net şekilde giderildi. Her şey ortada. Ya da bakın burada böyle ifade edilmiş ama burada bir sorun var diyeceğiz ve geri bildirimimizi ileteceğiz. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'de süreçler böyle ilerlemiyor. Tepeden inme yaklaşımıyla ilerliyor. Bir anda hızlı bir şekilde böyle bir proje hayata geçiyor. Kimlerin görüşü alınıyor? Tartışmalı. 29 Eylül 2024 tarihindeki açıklamada da yine İsrailli şirket iddialarına yönelik Darphane'nin açıklamaları olmuştu. Darphane, ekipmanların İsrailli bir şirketten tedarik edildiğine dair iddiaların gerçek olmadığını, ekipman işinin İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firmaya verildiğini belirtmiş. Yazılım süreci, veri depolama ve donanım temini süreçlerinin hiçbirinde İsrailli bir firmanın yer almadığını ifade etmiş. Projedeki yazılım, donanım ve saha çalışmaları %100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmekte diyor. Ancak şirketin ismi verilmiyor. Mesela 8 Aralık 2024 tarihindeki açıklamaya bakarsak, çiplerin Amerika'da Nasdaq borsasında işlem gören Hollanda menşeli NXP firmasından boş olarak alındığı belirtilmiş. Çiplerin yazılım ve güvenlik unsurlarının ise yerli ve milli firma tarafından geliştirildiği ifade edilmiş. UTTS için 10 Kasım 2023 tarihinde Kamu İhale Kanunu'na uygun şekilde ve rekabete açık olarak ihale gerçekleştirildiği, 6 firmanın istekli olduğu ve en rekabetçi teklifi sunan firmadan gerekli teminatları alarak sözleşmenin imzalandığı da belirtiliyor. Buradaki açıklamada yabancı firmanın adı geçerken yine yerli firmanın adı geçmiyor. Neden? Buna anlam vermek zor. İhaleye ilişkin bilgilerin detayı, kimlerin katıldığı, ne kadarlık bir tutarla ihalenin alındığı gibi bilgiler de burada yok. Bunların hepsi şeffaflığı artırabilecek konular ama yapılmamış. Ki bana göre Türkiye'de özellikle bu tarz büyük çaplı kamu ihalelerinin tamamı video kayıt altına alınmalı ve şeffaf bir şekilde yayınlanmalı. Yani örneğin biz bunu bir YouTube kanalından, ilgili kurumun YouTube kanalından takip edebilmeliyiz canlı olarak. Bakın, gerekirse bir Allah'ın kulu izlemesin onu Türkiye'de. Ama bu yapılmalı. Bu açıklamalarda şirket adı geçmese de ben şirketin adını araştırdım. Sözcü gazetesi bir haber yapmış. O haberde şirket adı geçiyor. Darphane de bu habere yanıt vermiş. Darphane haberdeki bazı noktaları yalanlıyor ama şirketin adına dair bir yalanlama yok. Eğer bu şirket ihaleyi üstlenen şirket olmasaydı o zaman açıklamada bu belirtilirdi diye düşünüyorum. Çünkü şirketi töhmet altında bırakmak istemezlerdi. O nedenle bu şirketin ihaleyi üstlenen şirket olduğunu kabul edebiliriz. Şirketin adına geleceğiz ama Sözcü gazetesinin haberde vurguladığı noktaya gelelim. Sözcü gazetesi diyor ki bu şirket zarar eden bir şirket. Bu ihaleyi nasıl alabiliyor? Darphane de yaptığı açıklamada şirketin zarar etmesinin ihaleyi almasına engel teşkil etmediğini söylüyor. Mevzuatta buna engel yok diyor. Ve bu haberle algı yapıldığını belirtiyor. Şirketin adı Terratek. Bu şirkete baktığımda Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden şirketin sahibi Dias Teknoloji. Dias Teknoloji'ye baktığımda ise 14 Şubat 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ortakları arasında Murat Çeçen, Metehan Oğuz, Mehmet Burak Vardan ve Fatih Yağar isimlerini görüyoruz. Murat Çeçen, inşaat sektöründe üstlendiği projelerle bilinen İbrahim Çeçen'in IC Holding'in sahibinin oğlu. Şirketin yer aldığı bazı projelere örnek verecek olursak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, yolcu garantileriyle eleştiri konusu olan Zafer Havalimanı. Oğul Murat Çeçen de 2007 yılında CCN Holding'i kurmuş. Mersin Şehir Hastanesi ve Avrupa'nın en büyük hastanesi olan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bu şirketin yürüttüğü projeler arasında. Dolayısıyla kamudan daha önce de ihaleler alan bir aile olduğu için haberde buna da vurgu yapılıyor. Ancak belirttiğim gibi Darphane de diyor ki şirketin zarar etmesinin zaten mevzuata aykırı bir tarafı yok. Ve Sözcü gazetesine kasıtlı yalan haber yaptığı iddiasıyla
dava açacağını belirtiyor Darphane. Daha önce de İsrail'den çiplerin temin edildiğine dair yalan haberler yapıldığını söylüyor. Sözcü sonradan bir haber daha yapmış Darphane'nin bu açıklaması üzerine. Orada isim vermeden bir noktada deniyor ki şirket ihale için 100 milyon lira teminat mektubu vermiş. Teknik iflasta bir firmaya hangi banka bu teminat mektubunu vermiş? Bu soruyu vergi uzmanlarının sorduğunu söylüyor gazete. Ayrıca Maliye Bakanlığı'nın tebliğde değişiklik yaparak bu cihazların amortisman oranını %20'den %50'ye çıkardığı belirtiliyor ve yine isim vermeden uzmanların adeta siz bu aleti alın 2 senede gider yazarsınız size yük olmaz dediği belirtiliyor. Devlet Planlama Teşkilatı'nda daha önce görev almış uzmanların da yasal olarak engel olmasa bile etik değil. İhale yasası zaten delik deşik oldu. Bunu etik bulmayıp ihaleyi vermemeleri gerekiyordu dediği haberde ifade edilmiş. Ancak bu haberde de bu kısımda şöyle bir eksiklik, şöyle bir sorun var. Bu isimlerin kim olduğunun belirtilmesi gerekir. Olmadığında burada da şeffaflık olmuyor. Şu olabilir. Artık insanlar her şeyden haklı olarak çekindikleri için isimlerini saklı tutmak istemiş olabilirler. Ama böyle bir talepleri varsa onun da yazılması gerekir. Ki o şekilde yazılsa bile yine akla şu sorular gelebiliyor. Yani ismi saklı uzmanın dediğine göre ama nereden bileceğiz? Uzman gerçekten ismini saklamak mı istedi? Yoksa haberi kaleme alanlar kendi kafalarına göre mi bu iddiaları yazdı? Bunları bilmek elbette kolay değil. İşte hep o yüzden söylüyorum. Herhangi bir konuda aslında bir bilgiye erişmek, o bilgi kesin olarak doğrudur diyebilmek çok zor. Kurum ve kuruluşlardan tutun basın yayın organlarına herkes bir şekilde bilgi aktarırken eksik veriyor, doğru dürüst araştırmadan verebiliyor, yanlış verebiliyor. Kimi zaman istem dışı, kimi zaman kasıtlı. O nedenle Türkiye'de gündemde konu ne olursa olsun bu konu Arap saçına dönüyor. Ve ülkede meseleler X üzerinden çözümlendiği için bu aslında pek bir dert olmuyor. Ama benim bu ülkede en büyük dert olarak gördüğüm konulardan biri bu ve çoğu videoda da dile getiriyorum. O zaman son söze gelelim. Ülkenin şeffaflığa ihtiyacı var. Bu videoyu yetki sahibi insanların da izleyeceğini çok iyi biliyorum. Devletin hangi kademesinde yer alıyorsanız alın, şeffaf olmaktan korkmayın. Elbette bunun yolu şeffaf olmaktan korkmaya mahal vermeyecek davranışlar sergilemekten geçiyor. Soru işaretleri her zaman çok değerlidir. Bir ülkeyi ileriye taşır. Fakat önemli olan bu soru işaretlerinin neye ilişkin olarak ortaya atıldığıdır. Örneğin bugün bu konuda tartışmamız gereken şeffaflık olmamalıydı. Her şey tüm açıklığıyla önümüze koyulmalıydı. En başta bu işi bilenlerin önüne koyulmalıydı. Ve en iyi çözüm neyse onunla yol alınmalıydı. Belki bu sistemden çok daha uygun maliyetli bir çözüm vardı. İşin teknik boyutu hakkında bilgi sahibi olmadığım için bilmiyorum. Ama ben sadece ihtimalin peşinde koşuyorum. Bu olabilirdi. Yoksa da olmadığı gösterilebilirdi. Benim gördüğüm şey durumun tam olarak şeffaf ilerlemediği. Belki hiçbir problem yoktur. Belki arka planda her şey şeffaf ilerlemiştir. Ama vatandaş olarak talebim ön yüzde de o şeffaflığı görmek. Bugün şeffaflığı değil, bize şeffaflığın yansıtılmadığını görüyorum. Bu videonun amacı da sizlere bunu göstermekti. Çünkü ülkede olan biten her şeyi gerçekten anlamanın ilk kaidesi görmek.